Merhaba değerli Pinti dostum. Sıcak bir Mersin gününden hepinize merhaba diyorum. Ve bir yandan da terliyorum, görebiliyorsunuzdur. Bugün size bu on-grid, off-grid solar sistemlerdeki on-grid inverter ne, off-grid inverter ne, artısı eksisi nedir bir başlangıç olarak bahsedeceğim. Ve bununla beraber de benim aldığım Deya marka on-grid inverter'ın bir kutu açılışını yapacağız. Tam jelatinlerini açtım, şeylerini kestim, şu şeritlerini falan. Arkasında aklıma geldi. Dedim bir video çekelim biraz. Hem de üzerimizden şu hamlığı atmış oluruz. On-grid sistem arkadaşlar şebekeye bağlı çalışan anlamını taşıyor. On-grid ya da on-tie da denilerek bilinir. On-tie, on-grid şebekeye bağlı. Bunlarda akü kullanmıyorsunuz. Ne oluyor? Şebeke yükünü bu cihazlar sırtına alıyor. Aynen arabamızdaki alternatörün yaptığı gibi. Neydi? Motor çalışana kadar biz aracımızda aküden yararlanıyorduk. Farlar vesaire, teyip, işte aklınıza ne geliyorsa aküden çalışıyor bunlar. Marş bastığınızda ne oluyor? Alternatör devreye giriyor. Tabi alternatörün üzerindeki DC doğrultmaç köprü diyotları sayesinde de bu DC'ye dönüyor ve aradaki potansiyel, yani voltaj farkından kaynaklı yükü alternatör sırtına alıyordu. Çünkü araba akümüz bizim 12 küsürlerdeydi. Alternatörümüz 13.8, 14.4 şeklinde basıyor. Aynı mantık bu kullanacağımız on-grid inverterlarda da var. Tabii iş biraz daha farklı. AC'de yükü sırtına almak biraz daha meşakkatli oluyor. DC olsa çok kolaydı. Bir tane PWM tipi bir modülasyona sahip bir voltaj düşürücüyle yardır yardır verirdik. İşte şebeke 220 ise 225 verirdik. DC olarak sırtımıza alırdık ama bu AC olduğu için zaten cihazlar da o yüzden daha pahalı. Bunların artılarından eksilerinden de bahsedeceğiz. Kutuyu birlikte bir açıp içinden neler çıkacak ben de merak ediyorum. Hani inverter'la beraber ne geliyor ne gelmiyor. Niye? Çünkü satışının yapıldığı internet satış sitelerinde kiminde işte analizörü var diyor, kiminde yok diyor. Bir bakalım. Şöyle sizi de yavaştan çevirelim. Ops. Ev biraz dağınık. Kusura bakmayın demeyeceğim. Çünkü son dönemde artık iyice hayallerime doğru gitmeye başladığım için o konuda da uyarımı yapacağım. Eğer işte üniversite sınavı sonrası çocuğunuz mühendis falan olsun istiyorsanız belli olmaz. Benim gibi bir kafası kırık bir adam da olabilir işin sonunda. Şöyle atalım. Kullanma kılavuzumuz. Adamlar onu bile poşetlemişler. Güzel. Yani Çinliler var ya artık hakikaten çok iyi noktalara geliyorlar. Eskiden Çin malı falan deyince böyle uyduruk kaydırık gözüküyordu. Inverter'ımız. Yanında 2 tane kutu var. Şöyle gözüküyordur umarım. Bir bu, bir bu. Başka ne var? Şöyle bir kenara koyalım. Bunları da tek tek bir açarız. Bakarız ne olduğuna. MC4 soketler gelmiş beraberinde. Şunlar MC4 ya da MC4 olarak adlandırdığımız solar sistemlerde kullandığımız suya karşı dayanımlı ve bağlantılarını açar da görürüz. O-ringler bulunan soketler. Koyalım. Şeyde gördüklerimden daha büyük bir arkasında şey varmış ya. Wow. Demek ki benim hep internette denk geldiklerim belki de 1K falandı. Arkasındaki soğutucu alüminyum finler bayağı bir büyük. Alet de ağır. 3K'lık bir inverter'ımız var. Burada etiket bilgileri yazıyor. Maksimum DC input power 3.9 kW demiş. Yani maksimum DC giriş gücümüz. Maksimum DC input voltajımız 550 volt DC'ye kadar. MPPT aralığı 70 ila 500 volt DC falan filan. Bunları okuyup da kafanızı yapmaya gerek yok. Bu alet 3 kW'ya kadar
rahatlıkla bizim şebekemizden artı elektrik besleyerek sırtına alabiliyor. Başka da görüldüğü bir şey yok. Arka montaj braketi. Biraz çıkan kutulara bir bakalım. Altında da bir şey yoktur herhalde değil mi yani? Gene de bakalım. Yok. İyi. Güzel. Güzel. Şöyle bu şekilde. Altında DC switch'i var. Şurada görüyoruz. İyi güzel. Bazıları da yok. Wow. Yani bildiğiniz aslında Paco şalter benzeri bir şey. Şu MC4 soketleri, limiterin bağlantısı. Şurada ayrı bir RS485 verilmiş, RS232 verilmiş. Grid dediği şebeke bağlantısı. Bu RS232'den Wi-Fi logger'ı olması lazım. Onu bağlıyoruz diye tahmin ediyorum. Yani tahmin ediyorum değil, bir kullanma kılavuzunu internetten okumuştum. Bunun için daha ilk defa sizle beraber açtım. Seni şuradan bir kaldırıp çıkanlara bir bakalım. Ağırmış arkadaşlar. 2 adet kutumuz var. Tahminimce birinden limiter çıkacak. Birinden de şans yok. Evet, logger çıktı. Wi-Fi logger olarak geçen ürün bu. Bunu o gördüğümüz RS232 yazan yere saplıyoruz. Üzerinde hem Wi-Fi var hem işte logger diyor ama aslında normalde Wi-Fi vericisi bunun. Stick logger. Belki de içinde de bir hafıza vardır. Kaydediyorum. Pek bir fikrim yok. Üfürmeyelim. Ama loglamak demek bir şeyleri kaydetmek. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Analizör mü çıkacak direkt acaba? Ha yok, limiterin kablosuyla beraber. Aslında bildiğiniz bir akım trafosu. Bu limiter sayesinde şebekeye elektrik kaçırmayı engelliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Nüvesi burada. Şurada da büyük ihtimal bobin sargısı falan vardır. Tam oturmadım da. Neyse. Klip sesini duyduk. Stipro grup gayet demiş. Şöyle şu dağınıklığı bir atalım. Şimdi on-grid ve off-grid'in arasındaki en büyük fark, kırmazsak iyi daha kullanmadan, birinde akü ihtiyacınız var ve şebekeden bağımsız çalışıyorsunuz. Yani şebekeyle bir işiniz yok. Off-grid'i neyle kullanıyoruz bu durumda? Mecbur olarak bir karavanda, işte bir dağ evinde vesairede bilmem neyle kullanma şansınız oluyor. On-grid'i ise benim gibi eve bağlayıp normal gelen şebekeye, şebekenin yükünün bu cihazın sırtına almasını sağlıyorsunuz. Akü derdiniz olmuyor. Niye akü derdiniz olmuyor diyorum. Akülerin belli bir ömrü var. Aküler de çok uygun fiyatlı cihazlar değil biliyorsunuz. Hele ülkemizde bu ömür beklentisi konusunda da problemler var. Daha öncesinde de bir videoda buna değinmiştim. Elin yabancısında, Avrupalısında her akünün üzerinde bir ömür beklentisi yazıyor. Diyor ki işte 3 yıl ömür beklentili, 5 yıl ömür beklentili, 10 yıl ömür beklentili. Bu araba akülerinde de aynı şekilde. Ama bizde ne hikmetse bütün aküler aynı gibi gözüküyor. Yok şu kadar gider, bu kadar gider ama hiçbirinde bir spesifik olarak tutup da bana 5 yıl ömrü vardır, 10 yıl ömrü vardır yazmıyor. Yani araba akülerinin hiçbirinde denk gelmedim buna. Bunun dışında UPS akülerinde yerli bir firmanın, hani o da Türkiye'de üretmiyor ama Çin'den getirip üzerine marka basan bir firma var. Yerli bir UPS firması var. Bunun akülerinde bu var arkadaşlar. Marka veremiyorum, isim veremiyorum ama çok bilindik bir markanın
O UPS akülerinde ömür beklentisi 10 yıl, 5 yıl şeklinde ayrı ayrı bunları görebiliyorsunuz. Hatta bir arkadaşım akü tavsiye et diyor. O markanınkinden al diyorum. Evet, fiyatı 2 kat ama 10 yıl ömür beklentisi var. Cihazın bir montajını yaptım arkadaşlar. Duvarımıza yerleştirdim. Arkasında vidalamak için 2 adet çelik dübel ya da çekme dübel. Yani kimi çelik diyor, kimi çekme diyor. Adamlar onu bile paslanmaz vermişler. Çok hoşuma gitti o. 304 paslanmaz dübelle geldi. O arka braketi yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra şöyle kenarından bir görelim. Bakın şurada göründüğü üzere yerine koyup bu yönde ittiğinizde iki tarafından da böyle geçen yer şeyleri var. Kaçmaması için de şuradan vidası var. Göründüğü üzere. Arkadaki finleri topraklamanız gerekiyor. Elimde şu an pabuç olmadığı için bu şekilde bir topraklama yaptım. Bir de bir pabuç pensesi de alacağım artık. Göründüğü üzere grip bağlantılarını yapabildim şu ana kadar. Bu şekilde bir konnektörü var. Şu sigorta kısı kapalı çarpılmayız. İyi. Gayet de su sızdırmaz rakorlarla falan vermişler aleti. Hani dış ortama koymayın diyor ama IP65 alet bu arada. Şöyle. Bunu ters sokma ihtimaliniz pek yok. Üzerine çentik koymuşlar. O çentik sayesinde sadece olması gereken yönde yerine oturtabiliyorsunuz. Takalım hemen. Şurada gördüğünüz limiter'in kablosu. Şöyle çevirelim azıcık daha. Limiter bağlantımız. Şu an Wi-Fi logger'ını da takmadım. Hani ben bir heveslenmiştim cihaza elektrik verince acaba açılır mı falan diye. Aklınızda bulunsun. İlla ki şeyi bağlamanız gerekiyor. Güneş panellerini bağlamanız gerekiyor cihaza. Güneş panellerini bağlamadığınız müddetçe hiçbir şekilde cihaz tepki vermiyor. Özellikle şu topraklama mevzusundan bahsetmek istiyorum. Hani burada da var. Buraya da zaten 3-2,5 kablo geliyor. Cihaz buradan da topraklanıyor. Ayrıyeten arkadaki finlerin de mutlaka topraklanmasını istemişler kullanma kılavuzunda. Biz de ona uyduk. İkisi de gidip aynı baraya bağlanıyor aslında. Şöyle biraz dağınık sigorta paneli, buradan pek bir şey anlayamayacaksınız ama şimdi gelen hat, yani gridden gelen hat ilk şuradaki 16 amperlik sigortaya bağlanıyor. Yani bununla şebekenin arasında bir 16 amperlik sigortamız var. Oradan çıkan da gidiyor kaçak akım rolesinin girişine bağlanıyor. Bakın girişine, yani şebekeden gelen yönde. Bunu bir kağıt kalem üzerinde size göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz o beyaz akım trafosu da, yani limiter'ın neyi diyelim? Limiter'ın akım trafosu diyelim. O parçayla o sensörü de götürüp şebekeden gelen fazın üzerine yine bağlıyorsunuz. Onun sayesinde şebekeye bir akım kaçırıyor muyuz, kaçırmıyor muyuz? Bunu görmek şansımız oluyor. Hatta onun sayesinde de alet şebekeye elektrik kaçırmamaya çalışıyor. Niye kaçırmamaya çalışıyoruz? Ne derdimiz olur? Hani niye gitmesin? Eski elektrik sayaçlarımız, yani çok eskilerden bahsediyorum size, 95'lerden falan, mekanik olup da 95'lerden, hatta daha sonrasında da olmuyor. 95 öncesi sayaçlarda siz tersinden beslediğinizde sayaç çok güzel bir şekilde tersine dönüyordu. Yani eksi yazıyordu. Atıyorum 80 kW kullandınız, 1 kW tersine gönderdiniz, 79'a düşüyordu. Ondan sonra çıkan mekanik sayaçlarda bir fren sistemi koydular. Bir tırnak vardı. Tersine asla dönmüyordu. Ama elektronik sayaçlarda neresinden verirseniz verin elektriği, alet yazıyor. Yani şimdi ben buradan ürettim güneşten enerjiyi. Şebekeye doğru gönderdik. Alet gene yazıyor. Yani şebekeden elektrik kullanmıyorum. Tamam mı? Şebeke yönünde ben buradan atıyorum 1 kW elektrik basıyorum şebekeye. Alet yine bana fatura ediyor onu. Pozitif olarak fatura ediyor. Düşmüyor. O yüzden bu şeyin doğru bağlanması ve ayarlanması, limiter'in çok çok önemli. Ta ki çift taraflı sayaç alıp da işte şeye doğru, elektrik firmasına doğru elektrik satmayı planlamıyorsanız, onu da biraz araştırdım. Çok meşakkatli bir iş gibi gözüküyor. Bilmiyorum ileride uğraşırım uğraşmam. Şimdilik kafamda yok. Bunun bağlantıları bu şekilde. Bunu bir kağıt kalemle size
daha ayrıntı olarak anlatmak istiyorum. Çünkü sigorta panelinde çok karışık gözüküyor iş. Ben de farkındayım. Güneş panellerim 4 tane şu an. 5.'yi de sipariş verdim. Şuradalar paneller. Henüz daha onları da çıkartmadım. Şöyle arkasını görüyorsunuz. Valla çok hoşuma gidiyorlar benim. Benim çocukluk hayalim olduğu için, yani çocukluğumdayken daha hesap makinelerinin olsun, elime geçen her türlü cihazın üzerine güneş panelini söker, onlarla bir şeyler çalıştırmaya çalışırdım. Bu konuda sonunda hayalim gerçek oluyor. Büyük bir panelle, yani 4 adet 450 wattlık panelimiz var. 1800 1.8 kW'ya falan denk geliyor. Evdeki aleti, edevatı artık rahatlıkla çalıştırabileceğiz. Tabii bizde akü yok. Akü şarj durumumuz olmadığı için geceleri şebekeden yararlanacağız. Gündüzleri ise kendi ürettiğimiz elektriği kullanacağız. Yani bildiğin kojenerasyon dediğimiz sistemde olduğu gibi şebekeye dahil çalışan on-grid bir sistemimiz var. Şimdi umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Şimdi şurada kaçak akım rolemiz var. Ne oluyordu? Kaçak akım rolemize bizim bir nötr giriyordu, bir de faz giriyordu. Kırmızıyla biz fazı şey yapalım. Maviyle de nötrü gösterelim. Bizim inverter'dan çıkan fazı kaçak akım rolesinin girişine bağlıyoruz. Bakın. Bu diğer taraf neye gidiyor? Burası şebeke zaten. Buraya giriyoruz. Bundan çıkanları da ne yapıyorduk? Normal sigorta grubumuza gidiyoruz zaten. Nötr giriyor. Nötrle şu an bir işimiz yok. Şuradan da nötrü çıkartalım. Nötr barasına bağlayalım. Nötrle aslında işimiz yok dediğim, bunun nötrünü de götürüp giren nötre bağlamanız gerekiyor. Yani bundan nötr yine kaçak akım rolesinin öncesine. Bu da yine şebeke. Şansınıza da dışarıda çöp kamyonunun sesi geliyor. Ben de zor konsantre oluyorum. Seslere karşı takıntım var. Az çok tanıyanlar bilir. Şu ana kadar bir problem yok. Inverter'ın nötrünü götürdük. Şebekeden gelen nötre bağladık. Inverter'ın fazını götürdük. Şebekeden gelen faza bağladık. Kaçak akım rolesinin öncesine bakın bağlıyorum. Öbür türlü kaçak akım rolesinin sonrasına bunu bağlamaya kalkarsan kaçak akım rolesi iptal olmuş olacak. Yani herhangi bir alette, edevatta kaçak olması durumunda inverter'ın beslediği elektrik kesilmemiş olacak ve elektrik çarpılacak. Mantıken. O yüzden üzerine bastıra bastıra kaçak akım rolesinin öncesinden girmeniz lazım. Ki kaçak akım rolesi devrede kalsın. Nötr'de ben bir ara bir şaşırdım. Acaba dedim nötr götürüp baraya mı bağlayayım, burada barada yer var. Dedim o durumda biz kaçak akım rolesini zaten iptal etmiş oluyoruz. İptal etmiş de değil. Kaçak akım rolesi otomatik olarak kendini kapatacaktır. Niye? Çünkü nötr geri dönüşü bu durumda bara üzerinden geçeceği için kaçak akım rolesi üzerinden geçmeyecek. Nedir kaçak akım rolesi? Hemen kısaca bir şey yapalım. Bir terazi düşünün, tamam mı? Kaçak akım rolesi dediğimiz alet aslında bir terazi. Fazın, fazı ve nötrdeki yükü bu terazinin üzerine koyuyor. Diyor ki kardeşim diyor, ikiniz de diyor eşitseniz diyor, ben atmam, çalışırım diyor. Ama ikinizin arasında bir eşitsizlik oluşursa, fazdan gönderdiğim nötrden dönüşü az olursa, buradan atıyorum ki 5 kilogram diyelim herkesin anlayacağı dilden, 5 kilogram faz gönderip de 4 kilogram nötr dönüyorsa, diyor ki bir yerde bir kaçak var diyor. Ya diyor bu bir insanın üzerine akıyor bu akım. Oradan topraklıyor ya da herhangi bir şekilde toprağa gidiyor. Burada bir kaçak var diyor. Denge bozuluyor. Denge bozulunca da otomatik olarak atıyor. Yani ben götürüp bunun nötrünü kaçak akım rolesinin çıkışına bağlarsam ne olacak bu durumda? Lan diyecek 5 kilogram faz geliyor ama e, neredeyse 0 kilogram nötr geri dönecek. Dönüyor. Atacak bu durumda. Kaçak akım rolesinin en basit, en kolay, en böyle şekildeki anlatım yöntemi bu arkadaşlar. Anlamayanlar için de tekrar etmiş olmuş olduk. Dediğimiz gibi kaçak akım rolesinin öncesinde bunu bağladık. Ne kaldı geriye? Bir de bizim limiterimiz var.
Limiter'ımız neydi? Aslında bir akım trafosu. Şebekeden gelen akımı okuyordu. Onu da götürüp şebeke bağlantımızın canlı ucuna, yani fazına bağlıyoruz. Şöyle bir halka yapalım. 2 adet halka yapmış olduk. Şuradan götürüp buna bağlıyoruz. Buradan şebeke yönünden gelen akımı okuyor bu. Ona göre diyor ki fazla elektrik üretip de şebeke yönüne göndermemeye çalışıyor alet. Yani oldu da biz 2 kW kullanıyoruz. Cihaz 3 kW üretiyor. Ne olacak? 1 kW şebeke yönünde gitmesi durumu söz konusu olacak bu durum. Biz şebekeye elektrik göndeririz ama biz TEDAŞ'la bilmem neyle herhangi bir elektrik anlaşmamız olmadığı için bu elektriği satmıyoruz bu durumda. Satılabilir bir sayacımız da yok. Sayaç bu sefer fazladan yazacak. Sayaç, çünkü elektronik sayaçlar bakmıyor elektriğin yönüne. Ne olursa olsun diyor, lan buradan akım geçiyor kardeşim, ben bunu sana kitlerim diyor. Böyle bir hataya düşmemek için bu cihazı doğru bağlamamız gerekiyor. Bunun da üzerinde bir ok işareti yönü var. Şöyle bir ok işareti. Bu ok işaretinin şebeke yönünde olması gerekiyor. O oka dikkat etmeniz lazım. Hatta kılavuzunda da üstüne basa basa bahsetmiş. Açıp okursanız eğer. Limiter kısmında bakın adamlar çok güzel anlatmışlar, çok güzel açıklamışlar. Yani Çinliler gerçekten. Heh, bakın ne diyor? The arrow of the current sensor. Akım sensörünün üzerindeki ok yönü diyor. Points to the grid. Şebeke demek grid. Şebeke yönüne işaret etmeli diyor. Yani şu okun ucu şebekeye doğru bakacak. Öbür türlü bunu ters takarsan ne oluyor? Bu sefer alet hiç devreye giremeyebilir. Niye? Çünkü eksi okuyacak. Lan diyecek, ben eksi demek şebekeye elektrik kaçırıyorum anlamına geçer. Bu durumda alet elektrik üretmeyi kesecek. Aklınızda bulunsun. Bağlantısı da bu şekilde. Yine bir kafanıza takılan bir şey olursa şey yaparız. Devam ederiz. Ben bugün gidip bir kabloları alacağım. Kabloların montajını yapacağım. Daha sonrasında da artık yavaştan panellerimizi de yukarı yerleştiririz. Şimdi hazır ben de bir sigara molası vermişken daha sonrasında ne yaptık? Ondan bir bahsedeyim. Şimdi şurada 2 adet delik deldik. Netlemiyor. Hah, netledi. Ne için bunlar? Bunlar güneş panelinden gelen NEF kablolarımız için dörtlük NEF kablo kullanacağız. Çok ince diye düşünebilirsiniz. Bununla ilgili hesabı size yapacağım. Zira biz on-grid inverter kullanıyoruz. Eğer off-grid inverter'ımız olsaydı ve güneş panellerini paralel bağlamış olsaydık dörtlük değil, çok daha kalın bir kablo kullanmamız gerekirdi. Onun şeyinden size daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Her neyse. Şurada 2 adet deliğimizi deldik. Bu netlemek için niye bu kadar zorluyor kendini anlayabilmiş değilim. Neyse. Yukarıdan aşağı böyle dikine indireceğiz. Şurada güneş panelimiz inverter'ımızın DC girişinden bağlayacağız. Ondan sonra o kablo arkadan tuvaletin tavanına çıkıyor. Yani şuradaki gördüğünüz 2 yer delikler ayrı ayrı ben götürmeye çalışıyorum daha çok. Daha sonra da kablo borusundan geçirip 2 ayrı NEF kablo bunlar, yani tek tek gösteririm birazdan. Şu plastik kroşe midir artık, dübel midir nedir, ne olduğunu hala ismini anlayamadığım bir şey var. Yakından da size gösteririm. Onlarla tavandan doğru şöyle işte ikinciyi çaktım. Alet netlemekte bir çılgınlık yapıyor. İlginç. Daha sonra şuraya bir yere çakıp buradan da gelip tuvalet penceresinin köşesinden, frame'inden 2 tane delik delip oradan havalandırma boşluğuna yukarı çıkacağız. NEF kablo. Şimdi yukarıda zaten kabloları görmüştük. Aşağıda da bu şekilde direkt pencerenin dibinden deliğimizi delmiştik. Yukarıdan tavandan bu şekilde geçiyor, geliyor. Aynen o gördüğünüz deliklerden netleştirelim. Inverter'ı ve sigorta kutusunun üst kısmından aşağı indiriyoruz. İndik, geldik. Soketlerimizi hazırladık. Bir soketlerden de size bir bahsedeceğim. Soketleri yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor diye. Bunu da sonradan fark ettiğim bir durum oldu. Şöyle şimdi arkadaşlar. Bir açalım. Şu bizim güneş enerjisi panellerinde kullandığımız erkek soket. Yani artı kutbunda. Karşısında olan da bunun tam tersi eksi kutbu.
Yani dişisi erkeği değil. Dişi artı oluyor. Şu artı oluyor. Tamam, bu da dişisi eksi oluyor. Erkek artı, dişi eksi. Klasik. Şunu da dikkat etmeniz gerekli olan bu soketler rakor tipi, altlarında bir silikon ya da plastikten olan, ne olduğundan bilmiyorum, yumuşak bir elastik malzemeden olan bir contası var, tamam mı? Bunu bu şekilde görebilmeniz gerekiyor. Bunu görmüyorsanız bir şeylerde yanlış iş yapmışsınız demektir. Normalde kaliteli rakorlarda zaten görürsünüz. Şimdi kalitesiz derken nedir kalitesizliği? Küçük tutmuşlar. Bunu ben buradaki şeyden almıştım. Şu içine kaçabiliyor. Bu içine kaçtığında, bakın, kaçıralım. İlk yaptığım, çünkü öyle olduğunu fark ettim. Sonradan düzelttim. Bu da ince bir ayrıntı. Bilin, çünkü biz bu amaç ne? Sızdırmazlık istiyoruz. Hem sızdırmazlık hem de soketi sıktığımız yerde, içindeki soketi sıktığımız yerde yük binmesin. Yani bakın şimdi, yük soketi sıktığımız içindeki metal parçada. Bunların içi şu şekilde, başka videolarda da göreceksiniz, edeceksiniz ama buna değinmemişler pek. Şu. Sıktırdık, tamam. Bakın yük onda şu an. Bu serbestçe dönüyor. Eğer bunu içine kaçırıp da, yani ilk yaptığımda çünkü çok rahatlıkla içine gitti ve kabloyu sıkmayı bıraktı. Bakın, gördünüz mü? İçine kaçtı. Normalde bunun çok daha uzun olması gerekiyor. Ya da kullandığınız kablonun çok kalın olması gerekiyor. Kablonun kalın olması durumunda da bu içine kaçmayacaktır, tutunacaktır. Böyle olunca ne oluyor? Biz bunu sıkıyoruz farkında olmadan. Ben daha yeni fark ettiğim bir durum oldu. Sıktım. Oh diyorum, ben nasıl olsa artık kablonun içerideki yükünü aldık. İşte buradan da sanki iyice tutmuş gibi gözüküyor şeyi. Şöyle nettir umarım. Bu arada bu telefonun bir netleştirmesiyle ilgili bir karın ağrımız var. Anlam veremiyorum. Gidip bana tekrardan Note 4 serisi aldıracak bu alet herhalde. Gördünüz. Böyle bir durumla karşılaştığında bakın, bu serbestçe dönüyor. Bunun serbestçe dönmemesi gerekiyor. İyi bir şey değil. Yani çünkü ben bunu çektiğim anda içinde metal kısmı kalacak. Ancak kablo dışarı çıkmış olacak. Yani yükü şu an o bahsettiğimiz, sıktırdığımız pabuçlar taşıyor diyelim. Ben o pabuca yük binsin istemiyorum. Ve sızdırmazlık sağlamak istiyorum. Şu an sızdırmazlığı da yok. Suyun içerisine bunu da aldırdığınızda ya da yağmur yediğinde bu şey yapacak. Ben bunu geri açtım. İçinden ince tornavidamla, daha da ince güzel olanı vardı, bunu dışarı doğru bu plastiği almaya çalışacağım. Biraz tabii genişletmeniz gerekiyor. Şöyle çok da şey yapmadan. Birkaç hareketten sonra, çünkü kırılmaya biraz yatkınlar bunlar. Şöyle yaptık. Altlı üstlü olarak, yani bir o tarafından bir bu tarafından çekip dışarı biraz çıkartabilirseniz daha iyi. Elinizden geldi tabii zarar vermeden. Bunu ilk kapatırken dikkat ederseniz, ben de dikkat etmedim bu şekilde olduğuna. Ya da zaten halihazırda kaliteliyse kullandığınız rakor, böyle bir problemle muhtemelen karşılaşmayacaksınız. Kaliteli olup olmadığını da anlamanın pek bir şansı yok. Çünkü genelde artık belki de bunların yenileri böyle değildir. Eskiler böyledir. Niye eskiler diyorum? Şimdi yeni sistemlerde biliyorsunuz şey kullanıyoruz hep. On-grid inverter kullanıyoruz. Voltajı yükseltiyoruz. Voltajı yükseltmemizle çok böyle kalın bir kablo kullanma ihtiyacınız kalmıyor. Akımla işimiz yok çünkü bu kablodan akacak olan akım yaklaşık maksimum 11 amper. Ama on grid değil de off grid dediğimiz, yani akülü bir sistem kullanıyor olsaydık, biz güneş panellerini mecbur birbirine paralel bağlayacaktık. Akım konusu da coşturacaktık. Belli miktar dışarıda. Artık rahat rahat ben bunu güldür güldür sıkabilirim. Dışarıya da çıkmış olacak. Zaten artık sıkarken de zorlanacağım. Rahat rahat sıkın arkadaşlar. Çünkü o içindeki elastik malzemeyi sıkıyorsunuz. Tabii tutarken şuralardan tutmayın. Buraları kırma ihtimaliniz var. Bir de bunun anahtarı falan da varmış. Bizim o kadar anahtarlık bu işin kurulumunu yapan bir şey olmadığımız için, bakın artık kablomu tuttu. Tamam mı? Kablo ile beraber böyle özgürce dönme olayı kalmadı. Artık çünkü yükü şeyden aldık. Bahsettiğimiz kablo pabucundan almış olduk. Artık buradan rahat rahat, tamam, gayet de güzel sıkıldı. Şimdi bir önceki gün panelleri atmıştım.
Panelleri mecbur tek başıma atamayacağım için apartman görevlisinden yardım istedim. O yüzden de biraz işler uzadı. Normalde aslında bu videoyu sizlerle ben 19 Haziran öncesinde paylaşmak istiyordum. Yani 19 Haziran'da ya da tam doğum günümün olduğu günde. Çünkü bunlar benim kendime doğum günü hediyem. Ne yaptım o sırada? Panelleri dama attım. Panelleri dama attıktan sonra altlarına takoz koydum. Tabii halihazırda elimizde bir kereste takoz olmadığı için daha öncesinden seramiklerle beraber gelen bir transpaletimiz vardı. Palet vardı daha doğrusu, transpalet demeyelim. O paleti dağıttım akşam. Cumartesi akşamı. Ondan sonra bir tane panelin daha altına e, takoz koymamız gerekiyor. Yavaş yavaş tek başıma kaldırıp yani dikip kabloları açıyorum. Kablolarını açtıktan sonra da birbirlerine seri bir şekilde bağlıyorum. Bakın, seri bir şekilde diyorum. Niye bunun üzerine basa basa bahsetmek istiyorum? Çünkü bu panellerin her biri 50 volt 11 amper. Yani 2 panel 100 volta ulaşıyor. 3 panel 150 volta ulaşıyor. 4 panel 200, 5 panel 250 volt DC. Yaklaşık da 10-11 amperlik bir şey. Yani işin gerçeği, kafamdan bir yandan bu işleri yaparken elektriksel olarak bir hata yaptık mı, yanlış yaptık mı diye düşünmeden edemiyorum. Bununla beraber bu işi bitirdikten sonra bir de sigorta bağlayacağım buraya. Normal bir AC sigorta bağlayacağım. 10 amperlik aldım. 10B aldım çabuk atması için. Hadi ne olur ne olmaz. Gönderdiğimiz kablolarda bir problem olur, bir kısa devre falan vesaire gibi bir durumla karşılaşırız ederiz diye dışarıya bir sigorta koyacağım. Hala kafamdaki bazı soru işaretleri var. Ne mesela bunlar? Normalde biz hep toprağı deriz ki işte her şeyi topraklıyor, her şeyi topraklıyor. İşte merak ettiğim durum, güneş enerjisinden elde ettiğimiz DC pozitifi de artıyı da bu topraklar mı topraklamaz mı? Hani araya bir ampermetre attığımızda ya da işte bir şey attığımızda herhangi bir güneş panelinden çıkan DC artı volt toprağa gider mi gitmez mi? Bu çok merak ettiğim şeylerden biri. Niye? Çünkü bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Topraklarsak güvenlik altına almış oluruz. Peki kötü tarafı nedir? Panellerin şey kısmında oluşabilecek, çerçeve kısmında oluşabilecek herhangi bir kaçak, göçek vesaire gibi durumda bizi çarpma ihtimali var. Niye? Çünkü ayağımızı yere basıyoruz. O yüzden de mecbur spor ayakkabılarımı giydim. Bugün terlikle değilim. Hani ne olur ne olmaz. Altı sonuçta poliüretan, iletken bir malzeme değil. Islanmadığımız müddetçe de en azından elektriğe karşı bir yalıtım sağlamış olacağız. Ben devam edeyim. Bunların bir bağlantılarını da yapayım. Hatta bir tanesini bağladım. Bunu bir göstereyim size. Onun dışında çünkü şimdi kaldırıp önce bir tek başıma olduğu için kablolarını açıyorum. Şu şekilde üzerine atıyorum. Daha sonra bunları birbirine bağlıyorum. Yani bir yandan kaldırıp bir yandan bağlamaya kalkmak çok aklı selim bir iş değil. Bugün de biraz hava rüzgarlı. Biliyorsunuz 2'ye 1 metre cihazlar bunlar. Rüzgarda da kaldırdığınızda herhangi bir tarafa gitmek istiyorlar. Şurada mesela birbirlerine bağladık. Tabii soketlerin güneş altında kalmasının bir zararı var yok, o kısmı da düşünüyorum şu an. Kablo mu güneş altında kalmalı, soket mi güneş altında kalmalı? Şu an bu takozlar sayesinde rahat rahat kabloların ezilmesine de engel olmuş olduk. Kablolarımız da ezilmiyor ve bununla beraber hep kafamda olan şey, eğer dümdüz yatırırsak altından herhangi bir hava geçişi olmazsa panellerin aşırı ısınma durumu söz konusu olacaktır. Biz de bunu istemiyoruz. Sonuçta bunlar paneller dediğimiz şeyler bizim silikon dediğimiz, silikon çip kökenli malzemeler aslında. Yani ne kadar aşırı derecede sıcaklığı artarsa o kadar da performansı düşecek. Zamanla da daha çabuk ömrünü tamamlamaya başlayacak. O yüzden de benim için önemli olan şeylerden biri bunun altının boş olması. Hatta bununla ilgili ileride de başka planlar, projeler var. İşte soğuttuğumuzda altına herhangi bir su sistemi falan yaparsak acaba performansına artı bir katkı sağlar mı, sağlamaz mı? Ya da işte ne bileyim, çok da videoda bu fikri vermek istemiyorum. Nasıl olsa kimse uygulamayacaktır. Güneş enerjisinin altına bir bakır boru dönüp bir eşanjör gibi bir şey yapıp güneş enerjisinin sıcağını da alıp kullanmak gibi ilerisi için kafamda olan bazı ilginç fikirler, projeler vesaireler var. Şu an artık sona doğru geldik arkadaşlar. Bütün bağlantıları falan bitti. Panelleri bağladık. Şu şekilde kablolarını şey yaptık. Artı kutbunu şurada bizim apartmanın anten girişinde olduğu bir yer buldum. Oradan kabloyu kesip içeri soktum. Sigorta
bağladım. 10 amperlik. Yani bağlamayı planlamıyordum ilk test için. Ondan sonra soket yaparken bir şey yapmayı unutmuşum. Mecbur kabloyu kesmek zorunda kaldım. Soketi çöpe atmamak için dedim kabloyu kesmişken o zaman o kabloyu da içeri alalım. Şurada 10 amperlik bir sigortamız var. Şu an kapalı konuda. Artık onu da açtık mı aşağıya kadar elektrik gidecek. Saat 4:47. Hani sıcakta çok kolay olmadı açıkçası. Hadi deneyelim bakalım. Bir aşağı inelim artık. Şimdi arkadaşlar buraya kadar elektriğimiz olması lazım. Ben de ilk sizle beraber ölçeceğim voltajını bilmem neyini. Orada yukarıda eksimiz ayrıyeten olmadığı için ölçme şansım olmadı. Avometre yanımdaydı yoksa. Şimdi avometremizden DC'yi alalım. Aldık. Bu görebilecek misiniz ekranı bilmiyorum. Size göstereyim. Önce ben bir ölçeyim. Artık burada nereden baksanız hani 250 volt normalde tam yükteyken var. Şimdi şu kutuplarından da emin olmak istiyorum. O yüzden dikkat ediyorum. Avometremde fazla şeylerim doğru yerde bile problarım. Evet, voltajı ground'u gösteriyor. Doğru yerde DC'yi seçtik. Tut tut. Hop. Değdirdik bakalım sana. Sana da bir değdirelim. 227 volt okuyoruz şu an. Göstermeye çalışayım size de. Hop. Bunun ışığı olacak. Evet. 227.3 volt okuyoruz. Saat şu an 5'e 9 var. 5'e 10 var diyelim. Mersin'de akşamüstü güneşiyle 227 volt okuyoruz. Kutuplarımız doğru mu? Doğru. Eksi okurdu ters olsaydı. Gene de kafamızdan çıksın. Her şeyi bir kontrol edelim. Hani aletin ters faz koruması falan var ama olsun. Heh. Evet. Evet. İnsan gibi eksi okudu bakın başına. Eksi DC'yi koydu. Harika. Ay ay. Şimdi bakalım. Inverter'ımız burada. Bunu artık inverter'ımıza bağlayacağız. Patlayacak mıyız, çatlayacak mıyız göreceğiz. Son bir kontrol. Yukarıda sigortamız var. Şöyle gösterelim. Sigortamız kapalı. Şu an. Ondan sonra şunları bir bağlayalım bakalım. Bağlayınca zaten üzerindeki Paco şalteri açınca görüntünün gelmesi lazım diye düşünüyorum. AC hatası vermesi lazım. En azından bir onu bir görelim. Kademe kademe gidelim ki neyde sorunumuz var onu anlamış oluruz. En doğru şey bir işi yaparken kademe kademe gitmek. Eksimi taktım, taktım, artımı taktım, taktım. Hadi bakalım Paco şalteri açtık. Vallahi alet ilk defa açılırken görüyorum. Şu an standby diyor ekranında. Power state standby. DC'yi algılıyor, test ediyor büyük ihtimal şu an şeyi görmeyince, AC'yi görmeyince hata verecektir diye düşünüyorum. Power error F35 verdi. Alarm verdi. Tahminimce faz yok diye. Böyle bir şeyle karşılaştık. Error F35. Hatta kitapçığından da bir bakmak istiyorum. Emin olalım. Hani evet AC'nin ışığı yanmadı. Alarm verdi. Ben AC error falan yazmasını bekliyordum. Öyle bir şey yazmadı. Emin olalım. F35. Evet harika. Buldum arkadaşlar. F35 dedi. No AC'ymiş. Güzel. Emin olmuş olduk. Şurada bakın. No AC grid yazıyor. F35 arızasına. Yani aletin sigortasını kaldırdığımızda patlamadan çalışması gerekiyor. Hadi bakalım bir de sigortayı kaldıralım. Öyle. Şimdi sigorta kutusundan sigortamızı da açtık. Bir açalım bakalım. Böyle eldivenimizi elimizdeyken. Power state 0 dedi gene.
Hemen gidip bir de AC ile gördü. Bir sorun yok anladığım kadarıyla şu an. Bir de normal ışığı yaktığı zaman galiba çalışmaya başlayacak havaya uçmazsa. Self check state diyor. State self check. Kaç tane? Allah Allah. 49, 48. Bayağı bir şeyleri test ediyor anladığım kadarıyla. Ben de sizle beraber ilk kez devreye alıyorum bunu. Şöyle yapsam acaba daha rahat görür müsünüz? Bir de menüsüne girip hemen şeyi devreye almak istiyorum. Ne onun adı? Limiteri. Boş yere faz kaçırmasın. Şu an power 0 dedi. 1 watt dedi bir ara. Vallahi içinden garip garip sesler geldi. Şu an normal power 139 watt. Oha yükseldikçe yükseliyor. Ne oluyor lan yükselme dur. Herhalde şebekeye doğru basıyoruz şu an. Dur hacı dur. Setup'tan param diyordu galiba. Evet param 1, 2, 3, 4 mu acaba? Şifresi. Şu an çünkü yardır yardır bu bize elektrik faturası yazdırıyor. Meter off. Limiter on. Galiba yaptık. Evet. Çok da düşmüyor gibi be. Limiter'ı aktif ettik. Total DC power 880 watt diyor. Ben de vallahi size beraber öğreniyorum arkadaşlar. Şu an artık tekrar geldik cihazın başına. Dün artık inanılmaz yorgun olduğum için kafamda durma noktasındaydı. Bu şey ayarı için, limiter ayarı için yaptıktan sonra bir de kaydedip çıkmamız gerekiyormuş. Hani kullanım kılavuzunda yazılı olarak bahsetmiş falan da artık yani benim halim kalmadığı için pek oraya takılamadım açıkçası. Şuradan setup'ına giriyoruz. Setup'tan run parametrelere giriyoruz. Çalışma parametrelerine. Şifremizi girip meter, limiter 10 yaptıktan sonra yani şunu değiştirdikten sonra 10 yaptıktan sonra aşağıya doğru devam edip bir de ok ve cancel seçeneği var. Bakın. Onda ok yaptığımız takdirde alet artık o ayarı kabul etmiş oluyor. Onu yapmazsak siz o ayarı değiştirmiş olarak kaydetmiyor. Yani save gibi bir şey diyeyim size. Aynı ayarları modem arayüzünde de yaparız. Yani modemde bir şey değiştirsiniz. En altta da bir de save'i vardır. Aynen bakın en aşağıya iniyorum. Burada herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra şuradaki oku bulmanız gerekiyor. Bunu demediğiniz müddetçe limiter devreye girmemiş oluyor. Şu an limiter'ımız devrede. Evde çalışan çok yüksek bir enerji çeken bir şey yok. Buzdolabı çalışıyor galiba şu an sadece. Bakalım çünkü 70-75 watt ürettiğinden bahsediyor. Evet, buzdolabı çalışıyormuş. Util power dediği şebekeden kullandı. Şu an şebekeden 31 watt kullanıyormuş. Load power dediği toplam yükümüz. Yani şu an bizim evimizdeki cihazlarımız toplamda işte bilgisayar açık. Ondan sonra bildiğim kadarıyla modemler falan için çekmiştim şu an. Yani yatak odasında bir televizyon var. O bağlı standby ile bekliyor. 104 watt, 31 wattta utility power yani şebekeden aldığımız yük. Bunun bir garip bir durumu var. Garip değil de siz doğru düzgün güç çekmediğiniz müddetçe bu da optimum seviyede tamamlayamıyor. Yani ne demek istiyorum? Yani 100 watt kullanıyorsanız
şunu 20'lere düşüremiyor. Normalde bunun olması gerekli olan rakam güvenli bölgesi 20 watt. Yani her halükarda şebekeden limiterinizi aktif ettiğiniz takdirde 20 watt çekiyor. Şimdi bir yük testi yapalım. Mecbur neyle yapacağız yük testimizi? Bir sobayla yapacağız. Toplam 1800 watt mı 1600 wattlık bir sobamız var. Birinci kademesi 800 watt, ikinci kademesi 1600 watt. Bir yüklenelim bakalım. 800 wattla. Şu an bir 800 wattlık sobamızı açtık. Bakın gitgide utility power düşüyor. Göründüğü üzere olmasını beklediğimiz rakama geldi utility power. 20 watt ve altlarını. Yani ortalama olarak yaklaşık yani optimum seviyede güvenli bölgesi 20 watt. Bu sırada hemen tabii şeyler oturmuyor yani. Şebekeye doğru grid yönüne yani şebeke derken bize elektrik olarak 238 volt 4.3 amper besliyormuş şu an. Güneş enerjisi panelimiz 208 volta düştü otomatik olarak. 220'lerdeydi diye hatırlıyorum bunu açmadan önce. Kapatıp tekrar da bakarız zaten kontrol ederiz. 4.6 amper çekiyor. Güneş enerjisinden yani şu NEF kablomuzdan. Ürettiği elektrik 1034 watt. Burada da bunu görebiliyoruz zaten. 1034 bu kendi üretiyor. 19'da şebekeden alıyor. 1050'lerde 1053'lerde. Şu an panellerim az önce yukarı çıktım baktım. Saat 11 civarlarındayız. 11.30-11.40 civarlarındayız gündüz. Öğlen sıcağın şeyindeyiz. Panellerin hepsi doğru açıda olmasa da güneş görüyorlar. Yani nedir doğru açıdan kastım? Yaklaşık 20 derece açıyla bakması gerekiyorlar. Ancak biliyorsunuz uğraşmadık artık onlarla. Şu an bütün paneller güneş görüyor. Bakalım bu haliyle biraz daha yüklendiğimizde neler olacak? Evet 1902 kW civarına çıktık. Utility power düşmeye devam ediyor. Ben de sizle beraber şeyi görmüş oluyorum. En azından güneş tam tepede olduğu vakitlerde kaç kilovata kadar çıkabilirim? ...291 şebekeden çekiyoruz. 293 şebekeden çekiyoruz. Toplam yükümüz de 1967'lerde falan yani 2 kilovata yakın. Ama anladığım kadarıyla panellerin aldığı güneş şu an e, bunu tam manasıyla karşılamaya yeterli değil. Çünkü doğru açıda değiller. Şöyle bir basit hesap yapacak olursak 1964 eksi 280 dersek 290 dersek yani 300 diyelim 1.6 kW rahatlıkla aslında güneş panellerinden 1.6 kW 1.7 kW şu anki haliyle 5 adet panelden çekebiliriz anlamına geçiyor. Çünkü bakın daha düşüremiyor. Yani panellerden anladığım kadarıyla alabildiği, çekebildiği bu. Aynen bakın 1628 kW şu an en fazla şeyden alabildiği. Güneş enerjisinden alabildiği. Bir kaç volta düşmüş onu görmek istiyorum. Bakın 178'lere düşmüş. 9.1 amper çekiyor panellerden şu an. Kapatalım çünkü bu sıcakta dayanılmaz hale gelmeye başladı. Panellerden hiç yük almadığımız takdirde de 221 voltmuş. 178'lere düşmüştü az önce gördüğünüz üzere. Şöyle bir kablolara dokunasım var. Sıcaklık falan var mı? Yok. 9 amperde bir şey ısınmaz. Zaten daha sonraki şöyle havalar birazcık serin olduğunda bu yük testlerini termal kamerayla falan da yaparız. Cihazın sıcaklığını nasıl görüyoruz? Cihazın kendi üzerinde de bir sıcaklık sensörü koyulmuş. İster online olarak internetteki yazılımından yani telefondaki yazılımından ya da bilgisayardan görebiliyorsunuz. Kendi web sayfasından ya da şu iki düğmeye şöyle göstereyim.
Yani menülere koymamışlar niyeyse sıcaklık şeyini. Şu iki düğmeye aynı anda bakın, çıkış ve enter butonuna aynı anda basılı tuttuğumuzda, uzun süre bastığımızda, basamadık mı aynı anda? Galiba basamadık. Heh. 41,1 dereceleri çıkmış. Bu arkadaki radyatör sıcaklığı diyor. Yani e, alüminyum finlerin sıcaklığı, MOSFET'lerin sıcaklığı üzerindeki. Bu şekilde de aletin sıcaklığını görebiliyoruz. Yani 2,2 kW'lık güneş panellerimiz var. 1600 civarlarına çıkabiliyoruz rahatlıkla. Güzel de bir yazılımı var. Hoşuma gitti. Çıkalım buralardan. Şu an tekrardan 72-74 wattlardayız. Bakın hala panellerden herhangi bir yük almıyor. İçerisinde iyi bir kapasitör olduğunu düşünüyorum. Bunu hissettiriyor bana alet. MPPT olduğu için cihaz. Şu an şebekeden 30 watt alıyoruz. 104 wattta toplam yükümüz. Buzdolabı çalışıyordu hatırlarsanız eğer. Yani yük bindirmezseniz çok da verimli olmuyor. Biraz yüke ihtiyaç duyuyor alet. Yani ben hiç yük şey yapmayayım. Tutup da işte bir tane küçük bir panel alırım. Ondan sonra 40-50 wattlık bir şeyi sürekli çalıştırırım düşünceniz varsa çok verimli olmuyor. Şebekeden kullanıyor. Ha, bunun tabii diğer bir sebebi de bizde limitör aktif. Limitörü iptal ettiğimiz anda şebeke yönünde elektrik verecek alet. O az önce gördüğünüz o 1,6 kW'ları üretip biz kullanamadığımızı şebeke yönünde. Ha, bunun bize zararı neydi? Diyorduk ki sayaçlarımız çift taraflı olmadığı için bu durumda sayaç artı elektrik faturası olarak bize yazacak yani. Ha şebekeden gelmiş, ha şebekeye göndermişiz. Çift taraflı sayaç olmadığı için elimizde artı fatura olarak bize nüksedecekti bu durum. Bu arada arkadaşlar cihazda herhangi bir fan vesaire yer almamakta. Diğer off-grid cihazlarda biliyorsunuz, akülü sistemlerde ops, yanlışlıkla çamaşır makinesinin dokunmatik ekranına değdim. Ee, Fan bulunuyor. Coşturuyor fan da kendini. Bir arkadaşım off-grid bir sistem aldı. Akülü bir sistem. Onun işini o şekilde görüyordu. On-grid bir sisteme ihtiyacı yoktu. Yardır yardır fan sesi dinliyorum diyor. Bunda fan yok. Fansız bir alet. Ha, sessiz mi? Değil. İçinden bu televizyon yayını durduğunda bir e, dı şeklinde bir tını sesi vardır ya, hani. Aynı sesi duyuyorum. Hatta ilk devreye aldığımda ya dedim komşulardan birinin acaba ev telefonu mu açık? Hani böyle oda oda gezdim. Nereden geliyor bu ses diye. Bundan geldiğini algılayamadım. Tahmin ediyorum 1 kilohertzlik içindeki bu indüksiyon bobinlerinden gelen bir ses var. Bu yüke bindirseniz de var bu ses, yüke bindirmeseniz de var ve sabit gelen bir ses. Yani sabit o sesi duyuyorsunuz. Şu an siz alabiliyor musunuz bu sesi bilmiyorum. Ben bir susayım da bir duymaya çalışın. Bakın bir dı şeklinde bir ses. Ha, o yüzden bu cihazı koyarken çok da böyle yakınlarında olmadığınız bir yere koyarsanız, hani 35 desibelin altında diyor. Eyvallah da işte ben takıntılı bir adamım. Gece bu sesi duysam uyuyamam. Yani Allah'tan gece gün şey yok, güneş yok. Gece çalıştırmaya kalksam kesinlikle ben bunun bu tını sesinden rahatsızlık duyardım. Beni rahatsız ederdi. Bununla beraber altında da zaten bakın Wi-Fi logger'ı var. Kendisiyle beraber gelen bir cihaz. Bu third party bir cihaz, yani üçüncü parti bir cihaz. Kendisiyle aynı markaya ait değil. Solarman marka bir Wi-Fi logger geliyor. RS232 portundan çalışan. Bunu internete bağlıyorsunuz. İnternetten rahatlıkla bütün bilgilerini görüyorsunuz. Hatta bütün bilgilerini görmekte de kalmıyorsunuz. Cihazda böyle main içeriklerini diyeyim, yani ana ayarlarını değiştirmenize de izin veriyor. İlginç yani, o kadar normalde bir teknik servisin kurcalaması gerekli olan ayarların uzaktan erişilip de değiştirilebilmesine izin vermesi enteresan geldi. Herhalde tahmin ediyorum herhangi bir müşteri belki de sorun yaşadığında falan uzaktan bağlanıp ayarlarıyla ilgili olarak değişiklikler yapabilmesi için yapılmış bir şey.
Hani cihazı uzaktan kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. İçindeki power faktörlerini falan değiştirebiliyorsunuz. Bayağı bildiğiniz böyle hani üst düzey yetkili servisin değiştirmesine izin verileceği ayarları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Cihaz genel manada ben memnunum. Memnun kaldım. Şu işte 1 kHz sesi bir enteresan ve içinde sanki dev gibi bir kapasitör var ve onu doldurduktan sonra yüke bindirdiğinizde oradan kullanıyor. Sürekli olarak böyle anlık olarak hemen güneş panelinden almıyor. Hani uzun bir süreçte bakın az önce elektriği kapattığımızda fotovoltaik panellerden bir şey kullanmıyordu. Nedir durum? Bakın hala kullanmıyor panelden bir şey. Hala panellerden bir şey almıyor. İçindeki kapasitörden şu anki gücü karşılıyor. Bakın 221.1 volttayız. 0.0 amper güneş panelinden enerji çekiyormuşuz. Ve 0 watt diyor. Ama şeye bakarsak, cihazın üretimine bakarsak 90 watt üretiyor. Muhtemelen bunun içerisinde bir step down, step up dediğimiz tarzda bir DC konvertör var. Bu DC konvertörle gelen voltajı yükseltiyor ya da alçaltıyor. Hani biliyorsunuz bu step up, step down daha öncesinde de bahsetmiştim. LM 2596 vesaire benzeri bizim DC-DC boosterlarımız vesairelerimiz vardı. Yani böyle bir devre var içerisinde. Bir trafo ile yükseltip trafo ile indirmiyor. Çünkü kullanım kılavuzunun da sonlarına baktığımda transformer less yazıyor üzerine. Trafosuzdur diyor. Oradan aldığı voltajı da üzerindeki MOSFET'lerle gerekli eğri yakaladığı anda şebekeye basıyor. Yani 50 Hz'i tutturacak şekilde, o cycle'ı tutturacak şekilde. Hala bakın, hala herhangi bir şekilde güneş panelinden bir yük bindirmiyor alet. İçindeki herhalde kapasitör bir boşaltana kadar devam ediyor. Ondan sonra güneş paneli de yükleniyor. Şu an herhangi bir cihaz çalıştırsak muhtemelen anında o kapasitörü boşaltıp güneş panellerimize yürüyecekler. Şimdi artık bu videonun da sonuna gelelim. Yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. Akşam güneş yokken neler oluyor? Onu bir beraber görelim. 80 volttan sonra artık cihaz tamamen devreden çıkıyor. Yani 80 voltun altına düştüğünde siz ne yaparsanız yapın herhangi bir şebekemize yani hattımıza diyelim bir besleme yapmıyor. Şöyle görelim. Şu an yükümüz 197 wattmış. Utility power'da 197 watt. Yani aynılar. 195'e düştü. Çektiğimiz güçle şebekeden çektiğimiz güç aynı. Şu an en ufak bir katkısı yok. Alet sadece kendisini açık tutuyor. Şu an saat 8.19. Bakın power 0 diyor. Şu an tahmin ediyorum içindeki kapasitör sayesinde alet sadece kendini açık tutuyor. Ne alaka diyeceksiniz? Şebeke olsun olmasın güneş enerjisi yoksa eğer yani güneş panellerini bağlamazsanız ya da panellerden en ufak bir elektrik almazsa cihaz açmıyor kendini. Yani şu an ben bunun altında bunu bir kapatsam kapatmamla beraber tahmin ediyorum ki içindeki role içindeki kapasitörleri topraklıyor. Boşaltıyor tamamen. Tekrar açmaya kalktığımızda açmayacak kendisini. Bakın beraber görelim bu durumu. Kapatalım cihazı artık. Yani kapatalımdan kastım kapatmıyoruz da güneş panellerinde tamamen enerjisini kesip buradaki shutdown etmemizde içindeki kapasitörleri deşarj edecek. Bakın içinden bir tık diye ses de duyduk. Bir role sesi duyduk. Tahmin ediyorum role tamamen şeyi kesiyor. Göründüğü üzere bakın tamamen kapandı. Yani alternatif akımı kesmedik. Sigortası açık hala aletin. Hatta şuradan göstereyim size sigortanın açık olduğunu. Yanınızdayım zaten. Çıkıp kapatmadım. Şurada gördüğümüz bakın şebekeyle bağlantı sigortası ve hala açık. Tekrar start vermeyi deneyelim.
muhtemelen 80 voltun altında olduğu için, yani panellerden çok düşük miktarda voltaj geldiği için hiç açmayacak bile kendisini. Göründüğü üzere açmıyor. Hiçbir tepki yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa da sorabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak. Bu güneş enerjisi konusu benim çocukluğumdan beri olan bir hayalimdi. Vakti zamanında ne kadar işte hesap makinesi vesaire varsa üzerinde o ufacık güneş enerjilerini söker saatlere falan takardım. Hep hayalim olan bir şeydi güneşten elektrik üretebilmek. Gündüzleri artık bedavadan elektriğimiz var. Akşamları ise herhalde gaz lambası falan mı yakarız artık ne yaparız? Ya da işte gelecekle ilgili fantazilerim var. Biyoetanol üretmek gibi ufak bir çanta jeneratörle de akşamları bunu şey yapabiliriz. Zira şebeke ile bu mahsuplaşma mevzusunu geçenlerde bir elektrik mühendisi arkadaşa sordum. Yani proje bedeline çok yüksek bir rakam istedi. O paraya vereceğim bir rakam değil yani. 30 bin liralardan ağzını açtı. Bana çok geldi açıkçası yani. Alt üstü çünkü çift taraflı bir sayaç istiyorum. Benim tek derdim bu. Bu sadece mühendis arkadaşın gidip e, davet mektubu verip TEDAŞ'a işte gelin kontrol edin bilmem ne projesini çizmesi etmesi zaten yapılı bir sistem var ortada bir şey yok yani. Kendini açmayı deniyor açamıyor bakın az önce ışık yaktı geri kapattı. 30 bin lira da bugün için yani 25 Haziran 2024'teyiz galiba. 25'i mi bugün? Evet 25 Haziran 2024 için bana göre çok yüksek bir rakam. Bakın sadece mühendis olan arkadaşa vereceğimiz bedel. Hatta bayağı bir dün bir şeylendim. Ee, Bu fiyata darlandım. Dedim ben bu parayı ben götürürüm. Şuradan herhangi bir üniversiteye bilmem neye basarım. Giderim bir sene iki sene derslerimi saydırır. Elektrik mühendisliği şey alırım sertifikası alırım yani. Gider EMO'ya kaydolurum. Hani ne bileyim çok geldi gözüme. Biraz kızdım açıkçası bu rakamlara. Yapacak bir şey yok. Artık ya aküyle depolayacağız bir şeyleri. Ekstradan bir akü sistemi falan kurup ya da farklı bir şeyler var kafamda. Gelecekte bakacağız. Konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Bununla beraber hadi bir de geçelim hemen kısacık 2 dakika online yazılımına bakalım bunun. Tabii yazılım için altında gördüğünüz bu Wi-Fi logger'ı var. Bu third party bir cihaz yani üçüncü parti bir cihaz. Cihazın kendisiyle aynı marka değil. Bununla beraber geliyor. Altında RS-232 portu var. Oradan bağlıyorsunuz. İnternete veriyorsunuz. İnternet üzerinden her 5 dakikada bir bilgi güncelliyor. Rahatlıkla cep telefonunuzda dahil olmak üzere kontrol edebiliyorsunuz. Uygulaması için de solarman.pv.com diye bir adresi var. Oraya gidiyorsunuz. Solarman'dan login olup Solarman Smart. Ben de şifrem falan zaten otomatik girilmiş durumdaydı. Bir bakalım bugün neler harcamışız, neler şey yapmışız. Işığını bir ayarlayalım. Heh, bence böyle daha güzel oldu evet. Bakın burada rahatlıkla bugün içerisindeki tüketimimizi, şebekeden ne kullanmışız, güneşten ne kullanmışız, şebekeden ne kullanmışız rahatlıkla görebiliyoruz. Kırmızı çizgi bizim toplam yükümüz, mavi çizgi ise altından gelen güneş panelini üretti. Ne diyorduk? Yaklaşık bir 20 watt kadar sürekli şebekeden kullanıyor. O yüzden aralarında yaklaşık olarak bir 20 watt fark var. Bir ara abandığımız noktası şurası. Sizle birlikteyken gelin orayı bir açalım. Yüklendiğimiz nokta. Şurada coşturmuştuk. 1.09 kW 1.88. Bu gerçi sizle beraber yaptığımız değil. Doğru. Sizle beraber yaptığımız burada kayıtlı değil. Bu muhtemelen çünkü o sırada Wi-Fi'nin fişini çekmiştik. O bilgi burada yok. Ama onun dışında bakın ürettiğimizle şebekeden gelen arasındaki fark burada inanılmaz derecede farklı. Yani şurada 1.09 kW üretmişiz, 1.88 tüketmişiz. Şu aradaki fark şebekeden kullandığımız olmuş oluyor. Yani şu noktayla şu noktanın arasındaki fark. Bunu da bu şekilde inceleyebilirsiniz. En son ki gelen veri de
Bakın şebekeden 204 watt kullanmışız. 204 watt da tüketmişiz. Herhangi güneşten bir şey üretmiyormuşuz. Niye? Çünkü artık akşam olmuştu. Birçok bilgiler falan var. Merak edip de şey yaparsanız güzel bir arayüzü var. Güzel bir yazılımı var. Artık bizden bugünlük de